Efendim ben biraz geç evlendim. Biraz değil, bayağı geç evlendim. Ee, Bizim hayatımızda macera önemliydi. Doğru muydu? Değildi ama önemliydi. Önemliyle doğruyu karıştırmamak lazım. Biz de o şey içerisinde doğruyla önemliyi karıştırdık. Gençliğimiz öyle geçti. Bir rüzgar gibi. Annem Eyüplü kök itibariyle. Annemin annesi, anneannem Eyüplü. Teyzem yani annemin soyu Eyüplü. Babamın soyu Dağıstanlı. Babam nur içinde yatsın. Öyle zor oluyor ki bu hatıraları anlatmak. Hemen gözümüzün önüne geliyor. Babacığım Karabağ'dı ondan şey olarak, çok olarak. Yani oradan 93 şeyinden gelmişler. Vesaire vesaire. Ayakta tutan kim? Ayakta tutan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili. Yani Genelkurmay ikinci başkanı. Kazım İnanç Paşa. Kazım İnanç. Kazım İnanç ne demek? Benim amcam demek. Yani iftar ettiğimiz amcamız. Dedemiz vefat etmiş, emanet etmiş amcamıza bizi. Şey olarak, soy olarak böyleyiz. Bu arada babam baktı, ben haber alıyorum tabii. Bu yaramazı ben ihya edemeyeceğim. Yani evlendirelim. Emri vakiyle bizi evlendirdi. İyi de oldu. İyi. Allah razı olsun. Eşim Meryem İnanç hanımefendi bana büyük bir eş katkısında bulunmuştur. 2 evlat hediye etmiştir. Bu kadar. Başka ne söylenir? Değil mi? Peki. Ben onun faresiydim. Küçük bir dolaptı o, bana göre. Babacığım okur yazar bir insandı, entelektüeldi. Ve bütün hayatı İstanbul'da geçmiş. Doğma büyüme İstanbul'da. O dolap benim için çok önemliydi. Bir akrabayla sayılabilir uzaktan bir zat vardı. Şimdi ismini vermeyeyim, gelmiş geçmiş. O şairdi. Dergilere şiir yazıyordu mesela. Ve komünistti ve ateistti. Ama ben de güya şiir yazdığını zannediyorum. Bir takım şeyler çizik duruyor. O sırada bahsettiğim şaire abone oldum. Yani
Yani ona, yağcılık yapıyorum ona diyoruz. Şeyde Haydarpaşa'ya gidecek. Haydarpaşa'da niye gidecek? Sürüs almak için. Sürüs bilinmez şimdi, belki bilinmez. Şeyde askerlik görevi sırasında yola giden kimselerin kullandıkları bir ücret gibi bir fon. Sürüs diyorlardı bunu. Belge yani onu diyorsunuz, sonra görevlik ediyorsun. Bu bahsettiğim şair Matbaacılık Yüksekokulu'nu bitirmişti ve yedek subaya gidiyordu. Ben de yanında. Şiirleri veriyorum benimkileri. İthal ediyorum. Yayınlat. Hani kızlarla diyalog kurarım diye. Böyle bakarım. Yahu bu aşk ve şiirlerin modası geçti. Hala oralarda mısın? Ve sen yazıyorsun ya. İşte yazıyorum ama ben işte neyse tekrarlamıyorum demek. Şeyde bir gün dolaba girdim babamın canına. Bir baktım ileriki şeylerde böyle kamufle edilmiş bir kitap var, şiir kitabı. 835 satır. Kimin? Nazım Hikmet'in. Nazım Hikmet yasaklı olsun. Kimse demiyor. Aldım, beni yazıya çektim şiirleri. Bak yerine koydum tekrar. Babamın haberi yok. Olsa parçalardı beni. Neyse. Dedim, Salkım Söğüt şiiri meşhurdur. Nazım. Akıyordu su diye başlar filan. Ben okudum onu ezbere. Şaşırdı, bu geyik gibi oldu. Sen nereden biliyorsun bunu diyor. Daha da başka biliyorum. Ya. Anlattım böyle. Yazdığım kitabı çevirdiğim var ya yazdığım. Onu verdim kendisine. Öyle bir ritüel ki, öyle bir saygı ki anlatılmaz. Büyük bir saygıyla cebine koydum. Ve böylece bir vardı böyle. Hani eski açlık, parasızlık filan. Onlar onu istiyor. Şiirlerinden bir tane Sarışın Adam diye bir şiir yazmış. Şiir haşa. Şiirlerden yani yazdığımı zannediyorum. Onu verdim. Ha dedi bak. Ne işin var? Şimdi böyle bir şeyimiz var. Ama benim dünya görüşüm farklı. Tamamen farklı. Neden farklı? Dine inanıyorum, Allah'a inanıyorum. Vesaire. Anti-komünistim. Bütün duygular için.
O fark yüzünden bizim arkadaşların tanıdığı bir arkadaşım, öyle diyelim. İsmini şimdi hatırlayamadım ya. O bakımdan zorlandım. O arkadaş Türkçe hocası bir bayandı. Onu bir met etti ki sınıfta. Herkes hayran o arkadaşa bakıyor. Ne olacak şimdi? O arkadaş bir tepki gösterdi. Hocaya bir ciddi davrandı, konuştu. Saçma sapan şeyler yapmayın hocam. Ne böyle? Ben de dedim ki, şimdi kafama göre adamı buldum. Bu benim adamım dedim. Gittim arkadaş buldum. Şimdi o şeyden sonra gayet iyi arkadaşlığımız başladı. Ben kitap okumasını pek sevmiyordum bu sıralarda. Beni teşvik etti, kitap okuttuk falan. Ve değişik bir dünyaya girdim. Bu değişik dünyanın başında Necip Fazıl Kısakürek diye bir imza. Öyle dünya o şeye doğru meyletti ve orada noktalandı. İlk defa Limon Apartmanı'nda yokuş şeyini, müftülük var ya, müftülükten aşağı iner. Bir yokuş vardır. Babamın ilk tayininde Küçükpazar Nahiye Müdürlüğü'ne tayin edilmişler. Orada oturduk evvela, daracık bir yerde. Sonra lojmana taşındık. Yok pardon, lojman sonra geliyor. Fatih'te bir ev tuttuk, kiraladık. Geniş bir, rahat bir. Ondan sonra uzun zaman oldu. Sonra babamın tayini Beyaz Nahiye Müdürlüğü'ne çıktı. Beyaz Nahiye Müdürlüğü'nün lojmanı vardı. Onun lojmanında kalmaya başladık. Ve uzun zaman öyle sürdü. Apartman dairesi. Apartman dairesi. Ahşapta büyüdük. Ahşapta büyüdük. Çocukluğumuz ahşapta geçti. Hayır. Onunla başka zaman inşallah. Karadeniz'de. Karadeniz daha başaktı. Karadenizliler. Arkadaşlarım onların arasında oldu. Şimdiki kayınbiraderim kulakları çınlasın, dinlemedi. Onların başında gelir. Böyle. Gençler nereye giderse oraya. Maça giderdik. Dolmabahçe Stadı'na. Yani gençler ne yaparsa biz de oraya yapardık. Sinemalar bir kere bol miktarda Beyoğlu'nda. Tek tük de şeylerde. Beyoğlu'na yakın semtlerde. Mesela
küçük bir örnek vereyim size. Geçenlerde televizyonda bir film vardı. Ben onu çocukken sinemada seyretmiştim. Ondan sonra oğluma da söyledim galiba. Öyle bir şey. Çok sonra kuruldu. Renk sineması. Yokuş. Yokuş aşağı başında. Çok sonra kuruldu. Ondan evvel ne vardı? Fatih'e yakın yerlerde vardı. Komşuluk ilişkisi düşünmezdik ki biz. Kızlarla muaşaka arayışı içine girerdik. Şu an şeyler, karikatür işler yani. Kimse kalmadı. Hepsi gitti. Allah rahmet eylesin. İyiydi. İyiydi. Sahip çıkarlar. Sonra başladı. Düğün salonları kurulmaya başladı. Oralarda, düğün salonlarında düğünler yapılmaya başladı. Biraz sonra, yani ben biraz yetişkinken bayram münasebetiyle işte o söylediğimiz aile, komşuluk ilişkileri canlanıyordu. Mesela biz bütün mahalleyi dolaşırdık bayramlaşmak için. Herkes. Hediyeler. Uyanırdık. Yanı başımızda bir hediye. Öyle. Akademi Marmara derdik biz ona. Ya akademi. Binader akademiydi. Çok ulema insanlar, alim insanlar gelirdi. Çok da züppe insanlar gelirdi. Karışıktı. Marmara'da yetiştik desem yanlış olmaz. Bizim bir arkadaş hala şeydir. Yani arkadaşlarımız devam eder. Reşat Şen diye bir arkadaşım vardır. Reşat Şen bir isim taktı Marmara'ya gidip gelenlere, müşterilere. Marmaratör diyordu, senatör. Yani Marmaratörlük. Marmaratördendir, ha falan böyle. Öyle referanslar öyle yapılır. Evet. Çok var. Çok var. Ama siz hatırlar mısınız? Nasıl söyleyeyim şimdi? Hangisini tercih edeyim? Erol Güngör, profesör. Muzaffer Özak, Allah rahmet eylesin. Karagümrük şehri. Şimdi onun bir anekdotunu isterseniz anlatayım, kapatalım. Muzaffer Hoca sıkı bir marmaratördü. Ya müritleriyle gelir, kendisi tek başına gelirdi. Böyle bir günde yine bütün müritlerini toplayıp geldi. Üst katta bir şey vardı bizim Marmara'da. Oraya toplandılar. Ben de koştum. Benim gibi birçok insan. Ettik. Çünkü doyumsuz bir lezzet vardı konuşmasında Hoca Efendi.
giriş yapmam sebebi o. Gazeteciliğe merakım vardı zaten. Ve talebeliğim sırasında da ufak ufak denemeler yapıyordum. Yani. Daha doğrusu gazeteler benim dediğim vardı. Evet. Okulumuz hala okuldur, güzeldir, hatıradır, fevkaladedir. İstanbul Erkek Lisesi ve olan arkadaşlarım var. Yani benden küçük. Ama işte oradan mezun. Bizden çok sonra. Onlar hala saygılıdırlar okuma. Bizim okulumuz güzel okuldu. Gazete meslekleri Fındıkzade'de. Bir hastalık gibi o. Gazetecilik bir hastalık gibidir. Siz gazetecilik yapmadınız değil mi? Yapın görürsünüz. Bir daha vazgeçemezsiniz. Ya sordum. İlk defa Son Havadis gazetesinde ne girdim yani. Orada çalıştım. Sonra oradan dramaturgluk görevi aldım gazetede. Gazetelerin çoğu Cağaloğlu'ndadır. Oradan kurtulamazlar. Hepsi Cağaloğlu'nda. Dışarıda bir tane gazete vardı dışarıda. Gelip konuştuk onu yani. Yeni İstanbul ayrı bir yerdeydi kuruluş itibariyle. Onun için uzaktaydı. Onun dışında hepsi öyle kediler gibi birbirine. Evet. Çok. Ama kimler derken bana soruyu mücerret bırakıyorsunuz. Siz kimi tanıyorsunuz? Demek biraz anlattım galiba. Ha yok anlatmadım. Şimdi benim son yayın evinde çıkacak olan ve vazgeçtiğim, yazmaktan bıraktığım hatıralar Necip Fazıl'da. İsmi Toş Kanatlı Kelebek. 2 nokta üst üste Necip Fazıl Kısakürek. Bunu yazıyordum. Sonra bir takım şeyler oldu. Canım sıkıldı, beni usandırdılar, ben de bıraktım. Şu andaki görünüş bu. Ama belli olmaz. Biz yazarlar ertesi gün arar. Şimdi bu hatıralar içerisinde Necip Fazıl'la evvela aksiye düşünüyordum yani. Evet. Ve sonra tanıştık. Her şey bana boştu. Allah şimdi getirsin. Şimdi o kitabın film olma sürecinden evvel o kitap niye yazıldı? İşte beni romana sürükleyen, roman yazmaya sürükleyen şeydir. Sebeptir. Yalnız değilsiniz'i yazdım. Çünkü ortalık karışık. Sizin gibi böyle başını örten insan üniversitelere alınmıyordu. Üniversitenin kapısına bile giremiyorlar. İşte o dönemde bu reaksiyonu gösterdim, tepkiyi. Yalnız değilsiniz odur.
Evet. Hemen onun devamı ayı kuşaklarıdır. Ayı kuşakları da bilinçler. Ve o yol açıldı bana. Üstadımın yolu. Banyo trenleri, banyo vapurları. Yine otobüsleri, şehir otobüsleri. Ama daha çok minibüsler. Ama aynı şeyler şey. Orada solcular vardı. Onların merkezinde. Beni fena halde dövdüler. Sonra da yüzüm gözüm karma karışık, kan içinde çıktım Gedikpaşa'da şeye doğru, Beyazıt'a doğru. Bir tanesi de rastladı. Bu bir tanesi de solcuymuş. Yani solu iyi biliriz yani. Yani iyi biliriz derken iyi olduğunu değil, hani gerçeğini biliriz. Evet. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. Geçiyor zaten. Beni ilk defa bu milli duygulara sevk eden Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin şeyidir. Yani hatıraları var. Fatih o bakımdan mühimdir. Yani Fatih denen insan kim? Kimse buna el atmadı şimdiye kadar. Ya tamam işte kanuni var, şu var, bu var. Daha sonra. Fatih de bir Fatih işte. Yok. Öyle değil. Bambaşka. Büyük bir entelektüel. Müthiş bir entelektüel. Evet. Bu tarafına bakmak lazım. Siz araştırın. Yine aşık olarak. İlk şey öyledir. Usuldendir. Ondan sonra bizim nesil hep öyledir. Ve bizim nesil derken herkes öyledir. Bir şeyi okudum. Oktay Kaynarca'yı röportajını okudum. Aşk diyor yalandır. Bilmem ne falan. Biraz da ondan kızdım. Şimdi şaka bir tarafa ben hep benim bir şansım şudur. Türk ocağında yetiştim. Türk ocağında yetiştim yani. Oranın oksijenini soludum. O bakımdan diğer arkadaşlarıma göre biraz daha şanslı sayılabilir. Evet. O bakımdan nereye gittim, nereye geldim? Zaten ciddi şekilde düşündüğünüz zaman ortalıkta doğru düz bir yer kalmaz. Anlatabildim mi? Şimdi demin Ahmet Aslanoğlu mimar kardeşimle konuşuyorduk. Süleymaniye'yi seyrediyoruz. Orada çok şeydir yani deryadır Ahmetciğim. Onları dinledim de bu arada şunu şey ettim. Yani insanlar
çok çabuk değişmiş. Niye Osmanlı değişmemiş bu kadar? Ya çünkü ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Şimdi o yüzden biz şeydik yani böyle Cumhuriyet'in ilk dönemi gibi sayılan zamanların içinde ezilmiş insanlar. Necip Fazıl olmasaydı ben şimdiki Hüsnü İnanç olamazdım. Neden? Çünkü ben de ham ervah denir. Ham ervahlar gibi yetiştim. Mesela İmam Hatip'li kim varsa İmam Hatip'te okuyan hafızlar, hani şeye gelip mukabele okuyan, hepsine birden üçkağıtçı, sahtekar gibi sıfatlar düşürüldük. Necip Fazıl'a kumarbaz diyorlardı ama benimsedik. Necip Fazıl kumarbaz ya. O adamın peşinden gidilir mi? Yere başlamış. Bir arkadaşım İmam Hatip talebesi. Benim bir farkım şuydu. İslam Mesleği falan görüştük ya. Aynı zamanda da İmam Hatiplilerle arkadaş olduk. Mutlaka birini bulup arkadaş olduk. Bunların içerisinde hala hatırımda kalan Vehbi Sılmaz var. Eski milletvekili. Ondan sonra İsmail Özal vardır, Nuri Şineyaz. Allah rahmet eylesin. Daha çok vardır. Şimdi o insanlar vasıtasıyla perspektifim büyüdü. Yani onlar biliyordu da biz bilmiyorduk, saçma değil. Yok, böyle bir şey yok. Ondan değil. Bize tıkanmış olan, yani gözlüklerimizi büyüten bir fırsat. O fırsattan istifade ederek daha büyüdü. Şimdi Necip Fazıl kumarbazdı diyorlar. İyi de niye kumar oynuyor? Ne güzel işte şair olmuş. Cevap bulamadım. Cevap bulamayınca daldım içine. Necip Fazıl'ı tanımak için konferanslarını, eserlerini okumaya başladım. Ve bir gün kendime geldiğimde Rabbime şükrettim. Çünkü bunlar ufak tefek çelmeler halinde önüme serilmişti. Hepsi tek tek. Konferans verildi. Orada dinlerdik. En başat olan odur. Diğerleri de vardır. Evine giderdik. Evinde birebir dinlerdik. Sorardık, öğrenirdik. Şimdi mesela size küçücük bir tüyo vereyim. Hani şiir diyorsunuz ya, şiir okunacakmış galiba. Bu şiir okuma sırasında Canım İstanbul şiiri galiba. Bir mısra var. O manayı bul da bul, iller İstanbul'da.
Ne bu? Dümdüz bir şiir. Muhakki'nin Sultan Süleyman için yazdığı Mersiye var. Müthiş bir şiirdir. Yani insan anlatamaz güzelliğini, büyüklüğünü. Muhakki'nin o Mersiyesinde kullandığı vezin kalıbıdır. Niye vezin kalıbı kullanmış? Hececidir şeyleci fazla. Örnek olsun. Örnek olması için bize. Allah bin defa razı olsun. Bir başka yerde İstanbul benim canım, vatanım da vatanım diyor. Yani bu Sümeyra benim canım, canım da canım anlamına değil. Neyin anlamına? Vatanım da vatanım. Vatanım içinde vatanım. İnceleye baksanız. Bu şiirlere tutulmaz mı insan? Bu kadar. İstersen konuşun. Aboresiydim ben. Büyük Doğu muhteşem bir eserdi. Çıkan haftalık dergi olarak. Büyük bir politik şeyi vardı. Tercihi vardı. O tercihi kabul etseniz de etmeseniz de bir hayranlık şeyi var. Duygusuna kapılır değil insan. O bakımdan çok önemlidir. Büyük Doğu, herkes şurada bunlar ama Büyük Doğu'ya bir şey diyemez. Diyemez çünkü sanatsa sanat, edebiyatsa edebiyat, bilgi ise bilgi, hem de ne bilgiler. Şimdi siz kurcaladınız mı Büyük Doğu'da illa? Şimdi orada ne var? Dedektif X1. Dedektif X1 nedir? Bir şey takma şey. Fantezi. Evet. Ama içinde ne var? İçinde intihal dediğimiz kopyacılık şeyleriyle ortalığı karıştıran kimselerle mücadele var. Büyük Doğu'dan başka bu mücadele yapan yok. O bakımdan ben saygı duydum. Başkalarının da saygı duymasını dilerim. Tarık Burra çok usta bir romancı. Yar olmuş bir kalemdir. Metin Aksan büyük adamdı. Benim dostum. Kemal Tahir de benim dostum. Çünkü bunları Ayşe Şasan'ın hatıralarını filan kurcalarsanız zaten görürsünüz. Yani ya üstüne gittik, üstüne geldik filan gibi şeyler, fanteziler. Onlar büyük adamlar. Büyük bir mücadele var. Yeşilçam. 2-3 kişi Hadis-i Şerif'i iyi yapmak lazım. Hadis-i Şerif.
Bunlar kahraman sayılır benim gözümde. Onlar için şey istiyorsanız İbadullah var. Hatıra, anekdot vesaire. İbadullah var. Ama şey yapmıyordum fazla. Taşırmayalım. Gazetecilik benim çok önem verdiğim bir meslektir. Gazeteci dediğimiz insan gerçekten gazeteci ise dürüst olur. Yalan bilmeyecek. Doğrucu olacak vesaire. Ben onlara tutuldum. Taze bir çocuk sayılırdım şeyde. Havaliye girdiğim zaman. Mesela orada kaliteli bir meslek dalıyla tanıştım ve o işi devam ettirdim. Redaktörlük. Redaktörlük öyledir. Kaliteli bir meslektir. Önemli bir noktası vardır. Babaydı. Şimdi sadece gazetecilik kıyaslamasıyla olmaz bence bu. Her şeyle kıyaslamak lazım. Yani müzik, edebiyat, düşünce, tefekkür, bunların hepsini öne alacağız. Bunu almadan onları analiz edeceğiz. Ben böyle düşünüyorum. Efendim şunu, başörtüsü meselesi var. Şimdi başını örten hanım kızlar üniversiteye alınmıyordu. Yüksek okullara alınmıyordu. Bir sürü böyle. Müthiş bir dram. Ve bunların içerisinde belki çünkü imanla çatışır intihar imanla çatıştığı için tahammül ederler. Ama etmeyenler de belki var. Edemeyenler. Böyle bir dram yaşanıyor. Böyle bir dram yaşanıyordu. Giriyorsun babali hiç. Gidiyorsun başka bir yere hiç. Dönüyorsun bir başka yere hiç. Adamların duyguları nasırlaşmış ve köreltilmişti. Adam derken yani fert olarak değil, kadın erkeği. Ya işte yazın edin. Onun üzerine kimse yok. Ben varım ulan dedim affedersin. Ben varım ulan. Yalnız değilsiniz yaz. Ve işte biliyorsun. Devamı geldi. Bugün 7-8 tane romanım var. Bir nesle sağlam bir biçimde hitap edebiliyorum. Ne mutlu bana. İstanbul'un özü Fatih. Mananın gözü Fatih. En güzel sözü Fatih. Bu mana yeter.
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbul. Denizle toprak yalnız onlar için. Misale ve kavuşmuş rüyalar ondan izler. İstanbul benim canım. Vatanımda vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var şuralarda. Delik delik. Servi, endamlı servi. Ahirete ben. Bulutta şaha kalkmış. Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kadar. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana. Öleceğiz. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın örnek. Beyoğlu tepinirken ağlar karacak. O manayı bul da bul. İlle İstanbul. 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 Boğaz gümüş limanlar. Kaynatır seni. Çamlıca'da yerdedir göklerinde. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyada mahzun resimde eskisi bir. Her akşam camlarında yangın çıkarmış kadar. Perili akşam kadar. Koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem. Tambur gibi. Ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir kağıt. Kadını keskin ucu. Taze kan gibi sıcak. İstanbul. İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gergemişler. 7 renk, 7 sesler sayısız belir. Eyüp öksüz. Kadıköy süslü, moda kurumlu. Arada rüzgar, uçan eteklerden. Her şafak, hisarlarla oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı. Ana gibi yar olmaz İstanbul. Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dur. Ağlayanı bak. Gecesi sümbül kokar. Türkçesi bülbül kokar. İstanbul, İstanbul.